Herkese merhabalar. Gerek olursa. Videoya giremiyorum. Hocam birçok soru geldi. Çok enteresan sorular var. Bayağı bir 100'e yakın neredeyse soru var. Bunlarla bugün size işgal edeceğim. Peki hala. İlk sorudan başlayayım isterseniz. Peki hadi başla bakalım. İlk sorumuz şu. Girişi ben yapamayacağım. Göre sen bir giriş yap. Çok zorladık olmadı. Hızlı sorularımıza giriyoruz. Buyur. Botoks yaptırırsam yüzüm tamamen donar mı? Botoks yaptırırsanız yüzünüz tamamen donmaz. Cevabımız hayır. Neden? Botoks kaslarımızı durduran bir ilaçtır. Ama ne kadar durduruyor? Enjeksiyon yaptığınız yerin etrafında doza bağlı olarak 1 santim, 1,5 santim, eğer yüksek doz yaparsan 2 santim kadar, 2 santim çaplı bir daireyi durdurabiliyor. Özetle sizin alnınıza ya da göz kenarınıza yaptığınız bir botoks mesela gidip çene ucunuzdaki ya da dudaklarınızdaki kaslarınızı durdurmaz. Öyle bir şey yok. Nereye enjekte ederseniz o enjeksiyon merkezi olarak etrafındaki birkaç santimlik alan en fazla. Hocam mikrobotoks dedikleri bu mu oluyor? Hayır, mikrobotoks bununla ilgisi yok. Mikrobotoks isminden de anlaşıldığı gibi çok düşük dozlarda yapılan botokstur. Neden? İnsanlar bazen mimiklerini kaybetmezler, kaybetmek istemezler. O yüzden botoksun dozunu siz azalttığınız zaman enjeksiyon yapılan alanın etrafında daha küçücük alanlar, kaslar tutulur. O ne olur? Bunun adı mikrobotoks. Bazı yerlerde buna oyuncu botoksu diyorlar. Yani sizin mimiklerinizi tamamen kaybetmediğiniz botoks uygulaması mikrobotoks ya da oyuncu botoksu. İkinci sorumuz, burun estetiği sonrasında eskisi gibi nefes alacak mıyım eğer solunum problemim olmadan bu ameliyata girersem? Şimdi şöyle, eskisi gibi nefes alabilirsiniz ama nefes almayı şöyle açıklamak istiyorum ben. Siz normal gündelik yaşantınızda burun estetiği ameliyatı olduktan sonra da nefes almanızda bir farklılık hissetmezsiniz. Yani doğru bir şekilde yapıldıysa daha doğrusu herhangi bir problem hissetmezsiniz. Ama yüksek efor sarf ettiğinizde, çok derin nefes çektiğinizde, nefes aldığınızda kıkırdaklarınız biraz daha birbirine yaklaştırıldığı için bu kıkırdaklar nazar valv dediğiniz bir yapı oluşturuyor. Bunların sönümlenmesi biraz daha hızlı olabilir ve bu sizi belki biraz daha hızlı burun deliklerim kapanıyor hissine itekleyebilir ve o zaman siz belki ameliyat sonrasında nefes alma problemi mi var diye düşünebilirsiniz ama bunun konuyla ilgisi yoktur. Şöyle demek istiyorum. Benim burun deliklerimin bir açıklığı var. Ben şu an çok rahat nefes alıyorum ama ben hızlı nefes alacak olsam bir de kıkırdaklarım birbirine yaklaştı ve zor nefes alır hale geldim. Siz de eğer kendinizde bu testi yapabilirsiniz. Bu hızlı nefes alma olayı burun ameliyatından sonra kıkırdaklarınızın biraz daha hızlı kapanmasına belki neden olabilir. Belki o sırada nefes alma ile ilgili sıkıntınız varmış gibi hissedebilirsiniz ama aslında bununla hiçbir ilgisi yoktur. Odaklanmanıza gerek yok. Siz normal gündelik yaşantınız burun ameliyatına etkilenmez. Liposuction yaptırdıktan sonra bir daha hiç kilo alır mıyım diye soru gelmiş hocam. Liposuction yaptırdıktan sonra çok yiyecek misiniz diye soru sorarım burada ben. Evet dediler. Cevap evet dediyseniz evet alırsınız. Bakın liposuction'da sizin vücudunuzdaki bütün yağları almıyoruz biz. Geride yağlar kalacak tabii ki vücudunuzun ihtiyacı olan ya da vücut formunuzu korumak için geride yağlarınız kalıyor. Yağ dokusunun görevi de yağ depolamak, enerji depolamak vücudun depo organıdır. Eğer siz liposuction oldum, tamam her şey çok güzel, çok da iyi şekillendim deyip buna güvenip yerseniz o yedikleriniz bir yerde birikmesi lazım. Liposuction olduğunuz yerde belki değil ama onun etrafındaki farklı noktalarda o yağ dokusu birikecektir. Hocam göğüs büyütme ameliyatlarından sonra süt verebilir miyim? Evet, kesinlikle süt verebilirsin. Çünkü implantı Hocam göğüs büyütme ameliyatlarından sonra süt verebilir miyim? Sütüme silikon karışır mı diye bir soru gelmiş hocam. Şimdi silikon implantlar bakın siz bunları travmatize etmeniz çok zordur. Etrafında bir silikon kabuk içerisinde de koezif jel dediğiniz bir yapı var. Biz bunu kas üstüne koyacak olsaydık bile süt bezlerinin altına koyarız. Ki biz kendi pratiğimizde dual plan genellikle tercih ediyoruz. Dual planda kası da kaldırıp, pektoral kasınız da kaldırıp onun altına koyuyoruz. Yani meme ucunuz, süt bezleriniz, zar tabakası, fasya dediğimiz ve onun altında da kasınız var sizin. Yani süt verme mekanizmasıyla implantınız arasında bir ilişki yok. Özetle sütünüzde silikon olmayacak. Ameliyat sonrası herhalde yüz estetiğiyle alakalı hocam bu. Herhangi bir ünlüye benzeyebilir miyim? Yani size bir fotoğraf getireceğim, beni bu ünlü yapın. Tabii ki birçok hasta gelip söylüyor hocam. Bunu yapabilir miyiz? Eskiden bu hasta grubunu hiç sevmezdi biliyor musun Sertab? Elinde kağıtla gelip, fotoğraflarla gelip gazeteden kestiği küpürleri beni buna benzetebilir miyiz diye hastalardan hiç hoşlanmazdım ama şimdi tam tersine hoşuma gidiyor. Neden?
buradaki hastanın akıl sağlığı ve beklentilerle ilgili bana fikir veriyor aslında. Ben bu fikri neden kaçırmak istemişim ki eskiden bilmiyorum. Galiba tecrübe böyle bir şey. Şimdi getirilen resim ya da benzemek istedikleri ünlüye gerçekten benzeme olasılığı varsa küçük dokunuşlar. Örneğin ne bileyim onun dudağını sevmiştir, dudak dolgusu yapabilirsin. Çene şeklini sevmiştir, onun çenesine birazcık benzetebilirsin vesaire. Ama hiç alakasız bir noktada ne iskeleti, ne ten rengi, ne göz yapısı hiçbir şey benzemezken bu neye benzemek istiyorum diyen kişinin beklentisiyle ilgili bir psikolojik problem var demektir. O yerde de dur demek lazım ya da kişiye bunu söylemek lazım. Yani benzetilebilir mi? Herkes herkese benzeyemez. Herkes herkese benzemesine de gerek yoktur. Bence herkes kendi bedeninde güzeldir. Yapmamız gereken tek şey kendimizin en iyi formuna, kendimizin en iyi versiyonuna çıkmaktır. Kendimizi kendi çerçevemiz içerisinde en iyiye taşırsak bence bu mutlu olmak için yeterli bir sebep olması gerekiyor. Geçen bir tane hastamız anime karakteri birini getirmişti. Benim burnumu bu şekilde yapar mısın diye söylemişti. Hocam hatırlıyor musunuz? Doğru. Yani evet böyle enteresan beklentilerde olanlar var. Hatta dünyanın birçok yerinde bunlar oluyor ve oldukları zaman da gazetelere haber oluyorlar zaten. Ve o anime karakteri çok anlamsız bir burun yapısına sahipti mesela. Çok anlamsız elmacıkları vardı. Ha dese ki mesela daha küçük bir burun istiyorum ya da daha güçlü elmacıklar istiyorum olabilir ama anime karakterine benzeme beklentisi yanlış bir şeydir. Yani bu şey gibi düşün bunu. Barbie nose istiyorum diyenler ya da Barbie vajina istiyorum diyenler gibi düşünebilirsin. Aslında bu da çok sağlıklı bir şey değil. Çünkü Barbie dediğin şey bir oyuncak, bir çocuk karakteri. Ya bir çocuk karakteriyle ilgili bir oyuncağa benzeme dürtüsü. Yani genitalini bir oyuncağa mı benzetmek istiyorsun? Oyuncağın genitalini mi gördün mesela? Anlatabiliyor muyum? Buradaki ilişki çok yanlış bir şey. Çok yanlış bir şey. Buradaki problem belki de kişilerin olgunlaşma sürecindeki bazı psikolojik problemler de olabilir. Ben böyle düşünüyorum. Evet, günümüz sosyal medyası, yapay zeka insanları estetik algıda oldukça etkiliyor. Bu da onlardan biri. Evet, yapay zeka her yeri sardı. Artık doğal zekaya özler olduk. Sonumuz hayrola. Bakalım.